Merhabalar, hoş geldiniz. Almanya'nın ABC'si devam ediyor. Bugün ben Almanya'da 2025 seçimlerinde dananın kuyruğu kopacak mı? Bu konuyu ele alacağım. Bu konuyu ele alırken medyanın rolünü size anlatacağım. Medyanın, haberlerin bu seçimlerdeki etkisini anlatacağım. Ve genel itibariyle Almanların hayatında haberlerin etkisini, yaşamlarını nasıl şekillendirdiğini, onların düşüncelerini nasıl etkilediğini anlatacağım. Şimdi madde madde başlıyorum. Öncelikle seçimle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Almanya'da çok yakın bir zamanda genel seçimler olacak. 2025 genel seçimleri. Herkesin kafasında tabii bir soru işareti var. Almanya'da dananın kuyruğu kopacak mı? Bana kalırsa kopacak. Dünyadaki gerilimlerin hali belli. Amerika'nın vahşi bir şekilde dünyaya saldırması belli. Artan gerginlikler, savaşlar, yerel gerginlikler, ülkelerin arasındaki ekonomik çatışmalar bunların hepsi artarak gidiyor. Neden artarak gidiyor? Çünkü açılan konular kapanmıyor. Her sene yanımıza, verimize yeni konular ilave ediliyor. Haberlerde açılan konular kapanmadan devam ediyor. Yanına yeni konular ilave edilmiş oluyor. Şimdi bir kere aşırı sağ diye tarif edilen 3 harfli partinin kendisi AfD, Almanya'da büyük bir zafer kazanmasını bekliyorum. Bu şekilde Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu parti çok ciddi bir oy oranıyla muhtemelen parlamentodaki yerini alacak ve ondan sonra Almanya'nın kutuplaşmasına devam edilecek. Çünkü bu büyük projenin bir parçası. Tabii bu videonun konusu Amerika'nın Almanya üzerindeki hükmü ve yakın dönemdeki planları değil. Bu seçim olayına bu şekilde girdikten ve yorumladıktan sonra ben Almanya'da bu seçimin nasıl manipüle edildiğini, insanların nasıl bazı propagandalarla kandırıldıklarını ve buradaki yöntemleri anlatacağım. Şimdi bir kere medyaya bildiğiniz gibi 4. erk denir. Medya 4. erktir. Yani yasama, yürütme, yargının dışında ki 4. erk bir nevi kontrol mekanizması olan medyaya 4. erk denir. Çok uzun zamandan beri Batı'da farkında olan insanlar medyanın öldüğünü savunurlar. Neden? Çünkü medya insanları aydınlatmak için değil, özellikle 21. yüzyılda artık tescillenmiş bir şey bu. İnsanları aydınlatmak için değil, daha zengin olan kesimin, çok zengin olan kesimin medya tarafından çıkarlarını savunan bir araç olduğunu bilir. Bu şekilde medya zaten toplumsal işlevini kaybetmiştir. Bu sebeple de 4. erk ölmüş denir. Bunu bir kere bilelim. Die vierte Gewalt ist gestorben. Almancasında bu şekilde söylemiş olduk. Şimdi gelelim Almanya'da haberlerin etkisine. Biliyorsunuz Türkiye'de bu konuda çok ciddi tartışmalar var. Basın yayın organlarının taraflı olduğundan bahsedilir. İşte istenilen yayınların yapılamadığından bahsedilir. Haberlerde içeriğe çok dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedilir. Bunların kısmen doğru olduğunu söyleyebilirim. Yalnız Almanya'da tablo çok acayip. Yani bunu size paylaşmak zorundayım. Birçok insanın aklında Almanya ile ilgili başka bir resim vardır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Almanya'da basın yayın organları korkunç bir kontrol altındadır. Ana akım medya denen medya Almanya'daki insanların beynine tahakküm eder. Yani nasıl ki 2. Dünya Savaşı'ndan önce Goebbels, yani propaganda bakanı, Almanya'daki insanların düşüncelerine tahakküm ediyordu. Şu anda aynı şekilde farklı yöntemlerle insanların beyinlerine tahakküm edilir. Şimdi bu bir. Almanya'da devlet tarafından desteklenen ve insanların vergileriyle ödenerek insanlara haber vermesi sağlanan ana yayın organları devlet tarafından bir şekilde yönlendirilir. Yönetilir demek istemiyorum, yönlendirilir. Peki burada paylaşılması gereken haberler, paylaşılması gereken içerikler hangi filtrelerden geçer? Şimdi burada NATO güdümlü medyadan bahsetmemiz lazım. NATO güdümlü medyanın onaylamadığı hiçbir içerik Almanya'da ana akım medyada yayınlanamaz. Bu mümkün değil. Ay ay belli
politikacıların, yurt dışındaki ülkelerin temsilcilerinin, cumhurbaşkanlarının, başbakanların sıfatları NATO güdümlü medya tarafından belirlenir. Yani siz bir ülkenin cumhurbaşkanına diktatör mü diyeceksiniz, baskıcı mı diyeceksiniz, otoriter mi diyeceksiniz? Bütün bunların kelimeleri her ay NATO güdümlü medyanın böyle kitapçıklarıyla, bunlar gizlidir, dağıtılır ve o içeriğin dışında haber kanalları bir şey yayımlayamaz. Almanya'da Tagesschau diye bir haber programı vardır. Yani TRT1'in 8 haberleri gibi düşünün. Tagesschau'yu her gün saat 8'de Almanya'da 2 kişiden biri izler. %50 cepte. Peki bu %50 her gün aynı mı? Her gün aynı değil. Dolayısıyla o kişiler de değiştiği için %60 ile 65 arası cebinizde. Peki Tagesschau son zamanlarda ne yaptı? Basit Almanca ile yayın yapmaya başladı. Neden basit Almanca ile? Çünkü Almanya'da yaşayan insanların %20'si çok düşük seviyede veya yetersiz seviyede Almanca biliyor. Tagesschau'nun ana haber bültenini takip edecek seviyede değiller. Onlar da anlasın diye basit Almanca ile haberleri yayınlamaya başladılar çok yakın bir dönemde. İnsanların birçoğu ah ne güzel, insanları düşünüyorlar, eşitlik, eşitlikçilik falan filan değil. %65 kesmediği için propaganda daha da yukarılara çıksın diye %20 ilave gelsin diye böyle bir yönteme başvuruldu. Bunu bilen kaç kişi? Neredeyse yok. %65'in üzerine bir de %20 koyun. Hop cepte %85. Blok halinde insanlar geziyor. Alman toplumu bu yolla tahakküm altında. Amerika'nın himayesi ve bu baskıcılığıyla, çünkü NATO güdümlü medya, NATO güdümü Amerika'dan geliyor. Almanya iktisadi bir dev ve siyasi bir cüce olarak ortaya kondu. Bunun dışında Almanya tarif edilemez. Halihazırda halen 30 bin tane Amerikan askeri var. Kaç tane Amerikan üssü var? Sayısını siz internetten bulun. Peki Almanya'da basın özgürlüğü olduğu iddia edilir. Peki bu nasıl iddia ediliyor? Çok basit. Taramaya başladığınız zaman, ölçütüne göre baktığınız zaman basın özgürlüğü var gözüküyor. Neden? Çünkü o istediğiniz haberleri yapabiliyorsunuz. Soru şu, o haberlere kim ulaşabiliyor? Gerçekleri gösteren, gerçekten araştırmacı, gazetecilik yapan insanlar yok mu Almanya'da? Var. Peki onların haberleri ana akım haber bültenlerine çıkabilir mi? Asla çıkamaz. Binde birlik oranda internette araştırdığınızda bulabilirsiniz. Peki bunlara insanların zamanı var mı? Yok. Almanya'da medya tüketilen bir şeydir. Şaşırdınız tabii siz. Tüketilen bir şeydir. Bu İngilizceden çevrilmiş bir deyim diyelim. Yani medyanın tükenmesi, tüketilmesi. Consuming media. Yani wir konsumieren die Medien diye Almanca'ya çevrilmiş ve tüketiyoruz. Bu yeme içme gibi bir şey haline geldiği için tüketim toplumunda artık ketçapla mı yanıyor, mayonezle mi yanıyor ona siz karar verin. İnsanların gerçek haberleri araştıracak, binde birlik oranda bulunabilecek olan şeyleri araştıracak, bulacak vakitleri yok. Dolayısıyla ana akım medyayı takip ediyorlar. Sabahtan akşama kadar milyonlarca kez aynı yalanlar tekrar edildiği için, NATO güdümlü medya bunları tekrar ettiği için insanlar bunlarla hayatını geçiriyorlar. Ha medyada hiç doğru haber yok mu? Var. Dünyanın bir tarafında bir tane deprem olursa muhtemelen o haberi doğru öğrenirsiniz. Almanya'da bu konu neden önemli? Şimdi çok şaşıracaksınız tabii. Bu anlattığım konuları ve biraz sonra anlatacağım ayrıntıları bilmeniz Almanya'daki uyumunuz için çok önemli. Neden? Almanya'da özellikle son zamanlarda, son yıllarda, ben 12 senedir Almanya'dayım. 12 sene önce kutuplaşma bu seviyede değildi. Özellikle son 5 senede Suriye'deki iç savaşın ve ardından gelen mülteci akınıyla birlikte Almanya'da kutuplaşma çok arttı. Almanya'da kutuplaşmanın artmasıyla birlikte, yani bunun dozunun artmasıyla birlikte insanların çoğunluğu ana akım medyadaki düşüncelerin dışındaki fikirleri kabul etmemeye başladı. Yani insanlarla hiçbir şeyi tartışamaz hale geldiniz. İnsanlar bunları kabullenmemekle birlikte bunların tersini söyleyen insanları dışlıyorlar.
Yani insanların toplum içerisinde, ki bunların istatistiki araştırmaları da yapıldı. Toplum içerisindeki dayanışması ölçüldü. Son yıllarda çok ciddi bir düşüş var. Yani insanların toplum içerisindeki dayanışması düşmüş vaziyette. Bunun çok önemli etkenlerden bir tanesi bu bağımsız olmayan medya. Medya insanların dayanışmasını, sosyalliğini mahvediyor. Ama insanlar tabii bunun farkında değil. Maymunlaşmış bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Size çok enteresan bir örnek vereceğim. Geçen sene bir vesileyle Berlin'e gittim. Berlin'de o zaman Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası zamanında da bu bizim milli takımda Bozkurt işareti bir olay yaratmıştı. Neyse, Bozkurt işaretiyle ilgili ben aydınlanmayı bir şekilde Berlin'de kısmi olarak yapmaya çalıştım. Bir Alman grubuyla karşılaştım orada. Onlara Bozkurt selamının hikayesini anlattım. Haberlerde çok enteresan bir şekilde o yayılmıştı propaganda amacıyla. O ayrıntıya girmeyelim. Bir Bozkurt selamı ile ilgili benim bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Berlin'de son derece ılımlı bir grupla karşılaştım. Ben tekim, onlar 5-6 kişilik bir Alman grup. Onlara genel itibariyle işte politikaya bakışımı, dünyaya bakışımı anlatıyorum. Son derece ılımlı bir grup. Yani ben insanlara konuştuğumda az çok aşırı mı, ılımlı mı anlayabiliyorum. Ne aşırı sol diye görebileceğiniz ne de aşırı sağ diye görebileceğiniz son derece ılımlı bir grup. Almanya'nın gerçek düşmanlarından bahsederken, ki Almanya'nın gerçek düşmanını tabii ki ABD olarak görüyorum. Bunu olgularla anlatmaya çalıştım ve yaklaşık 5-6 dakika bunu anlattım. Tabii Almanya'da böyle şeyler çok yaşanmadığı için, yani çok uç noktalarda bazı gruplar, sisteme karşı olan insanlar bunları yorumladığı için ana akım insanların böyle şeylerle karşılaşması kolay değil. Çünkü Almanya'da bu kutuplaşma sebebi ve insanlar gerçeklerden kaçıyorlar. Farkına varanlar da ana akımın yanında bunları konuşmuyor zaten. NATO'nun tehdit olduğunu, NATO'nun Almanya için ne ifade ettiğini, NATO'nun bir tehlike olduğunu anlattığımda biraz sonra o konuştuğum Alman çocuk şöyle dedi. Ama Almanya'da bu cümleleri söyleyemezsiniz. Neden dedim. Almanya'da bunları söyleyen insan aşırı sağcı olarak görülür hemen dedi. Yani hemen yaftalanırsınız. Nazi olarak görülebilirsiniz. Çok enteresan değil mi? Yani siz olgular üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Ana akımın dışında bir şey söylüyorsunuz. Hemen yaftalanıyorsunuz. Neden? Çünkü medya zaten bunu bu şekilde programladı. İnsanlar otomatik olarak ana akımın dışında biraz sapan şeyleri söylediklerinde hemen aşırı sağcı olarak yaftalanıyorlar. Aşırı sağcı olarak yaftalanınca da zaten konuşma orada bitiyor. Düşünceler bitiyor. Artık hiçbir şey sorgulamıyorsunuz. O şekilde artık konuşmanıza da gerek yok. Yani o şekilde bence iletişimi bitirebilirsiniz. Dolayısıyla şimdi seçimden haberlere geçtim. Haberlerden bunun uyum için neden önemli olduğunu anlattım. Size 2025 ile ilgili, eğer Almanya'da yeniyseniz, son zamanlarda geldiyseniz, uyum için çok önemli bir noktayı size anlatıyorum. Özellikle 2025 itibariyle ileride toplumsal dayanışma tekrardan artar mı bilmiyorum. Ama göstergeler öyle göstermiyor. Toplumsal gerilim daha da artacak gibi gözüküyor. Eğer toplumsal ilişkilerinizde bir gerilimle karşılaşmak istemiyorsanız, insanlarla siyasi konuları konuşmaktan kaçının. Bu konuda Türkiye bile şu an daha iyi bir durumda diyebilirim. Türkiye'de en azından insanlar mesela Amerika ile ilgili olarak olumsuz düşüncelerini çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorlar. Almanya'da bu neredeyse mümkün değil. Almanya'da insanlar Amerika'yı adeta bir dokunulmaz partner, dokunulmaz müttefik olarak görüyorlar. Veya öyle görmek zorunda olduklarını hissediyorlar. Ve bununla ilgili hiçbir şey söyleyemiyorlar. Bununla ilgili beyinleri tahakküm altında. Ve özellikle bu konularla ilgili siyasi tartışmalara girmeyin derim. Bunlara girdiğinizde gereksiz yere bir dışlanmaya maruz kalabilirsiniz. Gereksiz yere insanlardan olumsuz tepkiler görebilirsiniz. Sizin de bunlara hiç ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Zaten Almanya'ya gelen insanın önceliği buraya uyum sağlamak, toplumla iyi ilişkiler kurmak, kendisi için
yaşanabilir bir alan yaratmak ve ondan sonrasında hayatını idame ettirmek. Yani böyle gerilimlere ihtiyacınız olmadığı için bence böyle şeylerden kaçının diyorum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. İlk defa bu kadar uzun bir video çektim galiba ama içerik için bence önemliydi. Abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum.